Milattan sonra 79. Vezüv yanardağı, asırlardır içinde sakladığı o devasa öfkeyi sonunda yeryüzüne kustu. Gökyüzü bir anda yırtıldı. Güneş devasa bir kül bulutunun ardında boğulurken taşlar yanarak yere inmeye başladı. Sadece birkaç saat içinde koca bir medeniyet, doğa ve çığlıklar eşliğinde diri diri toprağa gömüldü. Pompei artık bir şehir değildi. Ateşten ve külden inşa edilmiş devasa bir mezarlıktı. Fakat bu taşlaşmış sessizliğin altında yüzyıllarca saklı kalan bambaşka bir hikaye var. Çünkü Pompei her zaman böyle ıssız ve gri değildi. Aslında her şey o devasa patlamadan sadece birkaç saat önce masalsı bir huzur içindeydi. Pompei, Akdeniz güneşinin altında parlayan adeta zamanın durduğu bir yerdi. Şehrin yamaçlarını süsleyen bereketli üzüm bağları ve denize bakan görkemli villalarıyla burası Roma'nın en canlı ve en zengin köşelerinden biriydi. Sokaklardan taze pişmiş ekmek kokuları yükselir. Pazar yerlerinde tüccarların neşeli sesleri yankılanır ve çocuklar çeşme başlarında oyunlar oynayarak günün tadını çıkarırdı. Burayı bugün bildiğimiz o bembeyaz, soğuk mermer antik kentler gibi hayal etmeyin. Pompei aslında rengarenkti. Duvarları canlı kırmızılar, maviler ve sarılarla boyanmıştı. Her köşe başında bir meyhane, her sokakta bir fast food dükkanı diyebileceğimiz sıcak yemek tezgahları vardı. İnsanlar evde yemek pişirmek yerine sokakta sosyalleşmeyi ya da bir kadeh şarap eşliğinde son yapılan gladyatör dövüşünü tartışmayı seviyorlardı. Şehrin devasa amfiteyatrosunda o gün bile belki büyük bir dövüşün heyecanı yaşanıyordu. İşin en garip tarafıysa o günlerde Vezüv kimse için bir korku kaynağı değildi. Hatta ona bir yanardağ bile demiyorlardı. Çünkü o zamanlar dillerinde yanardağ kelimesi bile yoktu. Onlar için Vezüv sadece bereketli toprakları olan, yamaçlarında en kaliteli üzümlerin yetiştiği, yeşilliklerle kaplı, uysal ve yaşlı bir devdi. O devin yamaçlarında yetişen üzümlerden yapılan şaraplar Roma sofralarının vazgeçilmeziydi. İnsanlar dağın gölgesinde serinliyor, onun cömertliğine güvenerek hayatlarını kuruyorlardı. Hatta zengin Romalılar sırf o dağ manzarasını izleyebilmek için villalarının teraslarını tam da dağa bakacak şekilde inşa ettirmişlerdi. Kimse bu sadık dostun kalbinde her şeyi küle çevirecek bir cehennemin yavaş yavaş uyandığını bilemezdi. Şehir o kadar emin adımlarla geleceğe yürüyordu ki o sabah fırına ekmeklerini bırakan bir fırıncı birkaç saat sonra o ekmeklerin 2000 yıl boyunca taşlaşmış birer hatıra olarak kalacağını hayal bile edemezdi. Aslında felaket öyle bir anda pat diye gelmedi. Aksine yıllar öncesinden toprak şehre adeta ciddi uyarılar göndermeye başlamıştı. Milattan sonra 62 yılında şehirde çok büyük bir deprem yaşanmış, birçok tapınak ve villa yerle bir olmuştu. Pompei halkı o zaman bunun bir işaret olabileceğini düşünmüyordu. Önlem almak yerine şehri eskisinden daha lüks, daha görkemli bir şekilde yeniden inşa etmeye odaklandılar. Patlamadan önceki haftalardaysa işaretler iyice sıklaşmıştı. Düşünün, o sabah uyanan bir Pompei'li bahçesindeki o derin kuyusundaki suyun sadece bir gecede tamamen çekilmiş olduğunu gördüğünde ne hissetmiş olabilir? Ayrıca sokaklardaki sahipsiz köpekler huzursuzca havlıyor, atlar ahırlarında zapt edilemiyordu. Hatta evlerin o görkemli duvarlarında ince çatlaklar belirmeye başlamıştı. Ve belki de en ürkütücüsü, yerin derinliklerinden garip uğultular yükseliyordu. Ama onlar için bu sarsıntılar bile sadece toprağın ufak tefek huysuzluklarından ibaretti. Hayat tüm canlılığıyla akmaya devam ediyordu. Ta ki 24 Ağustos 79 sabahına kadar. O gün bütün bu sıradan ama huzurlu hayat bir anda değişecek, Pompei'nin kaderi sonsuza dek mühürlenecekti. Ve o an geldi. Saatler öğleni biraz geçtiğinde yüzyılların sessizliği öyle bir gürültüyle bozuldu ki muhtemelen insanlar kulaklarının patladığını düşündü.
Vezül o uysal dev maskesini bir kenara fırlatıp içindeki tüm öfkeyi gökyüzüne haykırdı. Dağın zirvesi bir mermi gibi fırlayıp açıldı ve içinden simsiyah bir sütun yükselmeye başladı. Bu yükselen şey sadece duman değildi. Bugün bilim insanlarının Plinian sütunu dediği yaklaşık 30 kilometre yüksekliğe ulaşan devasa bir kül ve taş kulesiydi. Öğle sıcağında güneş bir anda kapatıldı ve şehir dakikalar içinde zifiri bir karanlığa gömüldü. Ama bu bildiğimiz geceye benzemiyordu. Küller o kadar yoğundu ki insanlar yanındakileri bile göremiyordu. Sesler bile değişmişti. Küller bir yalıtım malzemesi gibi tüm yankıyı emiyor, şehri sadece çığlıkların duyulduğu ama her şeyin boğuk olduğu korkunç bir sessizliğe hapsediyordu. Derken gökyüzünde garip bir yağmur başladı. Ama bu bildiğimiz su damlası değildi. Onun yerine lapilli denilen o gözenekli ve yakıcı ponza taşları yağıyordu. Bu taşlar saatler boyunca hiç durmadan yağmaya devam etti. Sokaklar metrelerce doldu ve kapılar açılmaz hale geldi. İşte o anlarda şehir tam anlamıyla bir fare kapanına dönüştü. Bazıları duvarlar bizi korur diyerek evlerine sığındı. Masaların altına saklandı ama üzerlerinde biriken tonlarca taşın ağırlığına dayanamayan çatılar birer birer insanların üzerine çöktü. Kaçmaya çalışanlarsa kafalarına düşen o koca taşlardan korunmak için yastıkları başlarına bağlayıp yollara düştü ama o yoğun külde nefes almak imkansızdı. Deniz tarafına yönelenler ise dev dalgaların ve kıyıya vuran sığ suların engeliyle karşılaştı. Adeta deniz bile kaçmak isteyenleri reddediyordu. Pompei artık doğa tarafından silinmek üzere işaretlenmişti. Kimse ne olduğunu, neden olduğunu anlamıyordu. Çoğu insan bunun dünyanın sonu olduğunu, tanrıların artık insanlıktan vazgeçtiğini düşünerek karanlığın içinde yok olmayı bekledi. Ama bütün o taş yağmuru ve zifiri karanlık aslında sadece korkunç bir başlangıçtı. Asıl kıyamet kimsenin kaçamayacağı o son darbeyle geldi. Dağın yamaçlarından aşağı saatte yüzlerce kilometre hızla akan devasa bir ateş nehri hayal edin. Bu ne su ne de lavdı. Bu önüne çıkan her şeyi saniyeler içinde yutan yüzlerce derece sıcaklıktaki bir gaz ve kül bulutuydu. O an sanki zamanın dişlileri kırıldı ve dünya tamamen durdu. Aslında bu insanlar sanıldığı gibi yavaşça boğularak ya da zamanla taşlaşarak ölmediler. Vücutlarına vuran o korkunç termal şok, dokularındaki bütün sıvıyı milisaniyeler içinde buharlaştıracak kadar şiddetliydi. Yaşam daha acıyı bile hissetmeden onlardan sökülüp alınmıştı. Geride sadece küllerle mühürlenmiş korkunç bir sessizlik kaldı. Bir anne son bir refleksle bebeğine sarılmışken, bir adam dizlerinin üzerine çöküp tanrılara yalvarırken, hatta zincirini koparmaya çalışan o çaresiz köpek bile olduğu yerde donup kalmıştı. Bir zamanlar Akdeniz'in en canlı, en gürültülü şehri olan Pompei, birkaç saat içinde haritadan tamamen silindi. Şehir sanki hiç var olmamış gibi yaklaşık 6 metrelik devasa bir kül tabakasının altına gömülüp binlerce yıl sürecek olan o meşhur uykusuna daldı. İşin en ironik yanıysa bu felaketin şehri yok ederken aynı zamanda onu korumuş olmasıydı. O devasa kül yağını dış dünyayla Pompei arasına öyle bir set çekti ki o son anın bütün dehşeti ve yaşanmışlığı bir zaman makinesindeymiş gibi olduğu yerde kilitli kaldı. Denizin hemen karşı kıyısı Misenum'da olan biten her şeyi hem bir bilim insanı merakıyla hem de derin bir korkuyla izleyen iki isim vardı. Yaşlı Plinius ve yeğeni genç Plinius. Gökyüzü yırtıldığında genç Plinius, yükselen o devasa duman sütununu meşhur bir fıstık çamına benzetmişti. Hani gövdesi metrelerce dikine yükselip tepesi bir şemsiye gibi açılan o ağaçlar gibi. Ama Roma donanmasının amirali ve büyük doğa bilimci yaşlı Plinius için bu sadece izlenecek bir doğa olayı değildi. O felaketi gördüğünde merakına yenik düşen bir gözlemci gibi değil, sorumluluk sahibi bir asker gibi hareket etmeye karar verdi.
şans cesurlardan yanadır diyerek kadırgalarını, küllerin, dev dalgaların ve taş yağmurunun içine doğrudan Pompei kıyılarındaki çaresiz insanları kurtarmak için sürdü. O gün Plinius, tarihin gördüğü ilk büyük arama kurtarma operasyonunu başlatmış, bir amiralden ziyade bir sivil toplum savunma lideri gibi küllerin arasına dalmıştı. Ne yazık ki dostlarını ve masumları kurtarmaya çalışırken o zehirli gazların ve yoğun kükürdün kurbanı olarak can verdi. İşte biz bugün bu dehşeti sadece toprağın altından çıkan dilsiz taşlarla değil, hayatta kalan yeğeni genç Plinius'un Romalı tarihçi Tacitus'e yazdığı o sarsıcı mektuplar sayesinde biliyoruz. Plinius, amcasının bu destansı kurtarma çabasını ve gökyüzünün nasıl üzerlerine çöktüğünü öyle bir ustalıkla kağıda dökmüştü ki, bıraktığı bu satırlar tarihin ilk ve en detaylı felaket raporu haline geldi. Onun o gün yaptığı fıstık çamı benzetmesi ise o kadar isabetliydi ki, bugün modern bilimde bu tip devasa patlamalara onun anısına hala Plinian patlama deniyor. Yani o gün Pompei sadece bir şehir olarak yok olmadı. Modern volkan biliminin en dehşet verici tanımı da aslında o toz ve duman bulutunun içinden, amcasının yasını tutan bir gencin titreyen elleriyle yazdığı o satırlardan doğmuş oldu. Yine de bu kayıtlara rağmen zaman acımasızca akmaya devam etti. Pompei ismi yavaş yavaş hafızalardan silindi. Önce korkunç bir fısıltıya, sonra uzak bir efsaneye, en sonundaysa koca bir hiçliğe dönüştü. Düşünsene, tam 1700 yıl boyunca insanlar o devasa mezarlığın üzerinde bağ bahçe ekip üzüm hasadı yaptılar ama ayaklarının birkaç metre altında koca bir medeniyetin yattığından haberleri yoktu. Derken 18. yüzyılda bir tesadüf eseri ilk kazma vurulduğunda dünya adeta küçük dilini yuttu. Çünkü karşılaşılan şey sadece eski taş yığınları değil, adeta duraklatma tuşuna basılmış canlı bir şehirdi. Volkanik güller şehri öyle bir mühürlemiş, öyle bir koza gibi sarmıştı ki her şey son günkü haliyle korunmuştu. Duvarlarda hala güncel seçim afişleri ve sevgililere yazılmış sitem dolu grafitiler duruyordu. Hatta bir fırının içinde pişerken yarıda kalmış ve kömürleşmiş olsa da şekli bir milim bile bozulmamış bir somun ekmek bile duruyordu. Bu ekmeğin üzerinde fırıncının kendi markasını basmak için kullandığı o küçük mühür bile vardı. Ama bu kazıların en sarsıcı ve insanın kanını donduran kısmı şüphesiz ki o meşhur boşluklardı. Arkeolog Giuseppe Fiorelli, küllerin arasında garip, insan şeklinde boşluklar fark etti. O boşluklar aslında çürüyen bedenlerin bıraktığı izlerdi. Bu boşluklara alçı döktüklerinde o son anın dehşeti tam anlamıyla ete kemiğe büründü. O dökülen alçılar bize sadece heykelleri değil, son nefesinde evladına sarılan bir anneyi, birbirlerine sarılmış halde kaçınılmaz sonu bekleyen sevgilileri, yüzünü küllerden korumaya çalışan bir adamı, yani o korkunç saniyeleri dondurulmuş birer gerçeklik olarak bize geri verdi. Hatta Kaçanlar Bahçesi olarak bilinen bir bölgede bir grup insanın birbirine tutunarak bulutun gelişini izlediği o korkunç saniyeleri bir fotoğraf karesiymiş gibi görebiliyorsunuz. Binlerce yıl önce yaşanıp bitmiş o trajedi sanki bugün olmuş gibi tüm çıplaklığıyla karşınızda duruyor. Bugün Pompei'nin o sessiz ve taşlı sokaklarında adımlarınızı atarken aslında sadece eski bir harabeyi değil, zamanın tam ortasından yırtılıp kalmış, durdurulmuş bir hayatı ziyaret ediyorsunuz. O meşhur alçı bedenlerin önünde durduğunuzda hissettiğiniz şey sadece hüzün değil, aslında çok sarsıcı bir farkındalık oluyor. Çünkü o insanlar da tıpkı bizler gibiydi. Yarım kalan tartışmaları, ödenmesi gereken borçları ya da akşam yemeği için kurdukları basit hayalleri vardı. Hiçbiri o sabah uyandığında kendi dünyalarının sonunun geleceğinin farkında değildi. İşin en etkileyici yanıysa Pompei'nin hala büyük bir kısmının gizemini koruyor olması. Şehrin neredeyse 1/3 hala o kalın kül tabakasının altında keşfedilmeyi bekliyor. Yani toprak hala bize yeni hikayeler anlatmaya devam ediyor.
Bu şehir bize tarihin tozlu sayfalarından sıradan bir not değil, insanlığın ne kadar geçici, doğanın ise ne kadar dizginlenemez olduğunu hatırlatan zamansız bir anıt sunuyor. Belki de Pompei'den ayrılırken kulağımıza çalınan o en güçlü fısıltı şu: hayat bazen bir nefes kadar kısa olabiliyor. Asıl önemli olan o beklenmedik son gelmeden önce her anımızı gerçekten de ne kadar yoğun yaşayabildiğimizi kendimize dürüstçe sormamız gerekiyor.